Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu plastik çatalla örgü modeli göstereceğim. Yani çok güzel bir çiçek modeli göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çatalın ilk boşluğundan ipimizi geçirip bu şekilde biraz ip bırakıyoruz. Sonra arkadan, sonra aradan bu şekilde teker teker çatalın uç arasından ipimizi bu şekilde geçiriyoruz. Sonra tam tersini uyguluyoruz. Bu şekilde çaprazma bir görüntüsü olacak. Teker teker bu şekilde düzelterekten ipimizi çatalımıza sarıyoruz. Arkadan görüntüsü de bu şekilde olacak. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle kenarından saydığımız zaman 15 tane ip olacak. Şimdi 13 tane oldu. 15'e tamamlıyorum. Ve 15'e tamamladım. Şimdi çatalın arkasını çeviriyorum. Ve bir miktar ip kesiyorum. Şöyle bir karış kadar. Bu şekilde iğne takıyorum. Şimdi çatalın arkasında plastik olduğu için boşluk var ve bu boşluğun içerisinden bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Ve daha sonra bu ipi kısa iple beraber bu şekilde birbirine sabitliyorum. Açılmasın diye. Sonra tekraren çatalın ikinci çubuğuna bu şekilde yine alttaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Hepsini birden. Sonra çekiyorum. Sonra yanındakine ve en son çubuğa bu şekilde geçiriyorum ve çatalımı artık çıkartıyorum. Bu şekilde oldu. Bakın, hiçbir şekilde açılmıyor. Şimdi en sondaki ipin üzerine bu şekilde bir kere sarıyorum. Sonra da bütün ipleri bu şekilde iğnenin içerisinden geçiriyorum. Ve bakın, burada bir halka oluşuyor. Halkanın içerisinden de geçirip iğnemizi bu şekilde çekiyorum. Sonra yine düğümü sabitleyeceğim şimdi. Burada iğnem çıktı. Onun için bu şekilde elimle iğnenin halkanın içerisinden geçirerekten bu şekilde yaptım ve fazlalıkları kesiyorum. Bu çiçeğimizin bir yaprağı olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde 6 tane yaprağımız oldu. Şimdi bu yaprağımızı iğnemize yine aynı renk ipimizi takıp bu şekilde ipimizi düğümlüyoruz. Sonra da bu çiçeğin yapraklarını bu şekilde iğnemize takaraktan hepsini aynı ipin üzerinde topluyoruz.
Ve bu şekilde tutup çekiyoruz ve ipleri birbirine sabitliyoruz. Bağlıyoruz. Bağladıktan sonra arka tarafından iğne yardımıyla birleştireceğiz. Onun için bu şekilde kenarlarındaki kıvrımlı olan yerlerini arka taraftan birbirine şöyle birleştiriyoruz. Teker teker bütün yapraklarımızı birleştirelim. Ve hepsini birleştirdikten sonra arkadan sabitliyoruz. Ve orta kısımdan iğnemizi ön tarafa çıkartıyoruz. Sonra bir tane boncuk alıyoruz. İğnemizi geçirip tekrardan iğneyi arka taraftan çıkartarak boncuğumuzu buraya sabitlemiş oluyoruz. Bu şekilde. Sonra boncuğu da sabitlemek için arka tarafa yine düğüm atıyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu çiçeği arkadaşlar her türlü süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.